Herkes Puccinella'ya burnuna dokunmak için Ay, hemen burnuna dokunduk. Umarım şans getirir. Napoli'de her yerde Maradona. Tamamen ilahlaştırılmış bir karakter. Toledo Caddesi'nde hiçbir şekilde araba yok. Yayaları bir gün olsa gerek. Çiçek bahçesine düştük. Toledo Caddesi'nin hemen bitişiğinden başlayan İspanyol mahallesi. Fiori Napoli. On était déjà là. Oui, il est joli. Aspetta, volate fa... La mando al Matteo, Stefi, con la foto qua, fagliela tu. Si è esaurito, è diverso. Santa Brigida Kilisesi. Dış yüzeyler böyle. Dışarıdan hiç içerisi anlaşılmıyor. Yani çok sade dış yüzeyler var ama içerisi bayağı abartılı oluyor. Dante Meydanı'na geldik. Şimdi biraz da iç kısımlara gidiyoruz. Napoli Katedrali'ne doğru.
show Maradona. Cinella. Meşhur olan yerde bir tane pizza yiyelim dedik. Günün pizzası varmış. Bunu söyledim, bekliyorum şu an. Yalnız bir kalabalık kalan tamam. Gelecekler masama böyle oturacaklar diye korkuyorum artık. Böyle masanın ortasında yani. Dip dibi. Üzerindeki mozzarella'ya bakın nasıl oynuyor. Aynı yapar ya mozzarella. No, C'est juste ça. c'est ça le fromage. Wow, c'est chaud. Yeah. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Sokağın kovuğuna söz konusu. C'est bon, hein? Mozzarella'yı kesiyorsunuz ve akmaya başlıyor üzerine. Bambaşka bir lezzet. Gerçekten. 17. yüzyıl Napoli kukla komedyasındaki karakterlerden bir tanesi Pulcinella. Napoli'nin simgesi olmuş durumda. Maskeli bir karakter, şapkalı bir karakter ve burada her yerde onun küçük heykelciklerini görebiliyorsunuz, maskelerini görebiliyorsunuz. Bu nazar boncuğu şeklindeki biberlerin üzerinde dahi onun kafasını yerleştiriyorlar. Her yerde Pulcinella. Şimdi burada onun heykeli var. Herkes burnuna dokunuyor. Burnuna dokununca şans getirdiğine inanılıyor. Prego signori! Şimdi gidelim de bir burnuna dokunalım bakalım şans getirecek. Ay. Hemen burnuna dokunduk. Umarım şans getirir. Pulcinella'nın burnuna dokunmak gerçekten zor. O kadar kalabalık ki. Biri Lia'ya dokunmak istiyor. Şu burnuna dokunma çılgınlığına bakar mısınız? Herkes Pulcinella'ya burnuna dokunmak için bekliyor. Però se viene mia fare Pulcinella, tiri la mano. Brava, ora può fare sì, è il bonus sposa lei oggi. Fina per la sposa! Galiba evleniyor küçük hanım. Grazie! Evet, evleniyor bride. Son günü. Pulcinella'ya elveda. Burada her şeye dokunuyoruz. Şimdi de burada bir kilise var. Bu kilisenin önünde bir iskelet başı var. Metalden. Ona. Hristiyan. Güzel okşa kafasını. Al benden de bu kadar. İnsanlar o kadar dokunmuş ki bunun kafası çatlamış artık.
enteresan bir curcuna. Gerçekten. Ama kendi içerisinde bir harmonisi olan bir curcuna. Pişiler aynı, bu tarz pizzalar aynı bizim pişilere benziyor. İçli pişi. Çok ilginç bir pizza var burada. Hemen onu göstereceğim size. Bir restoranın içerisini göstereyim. Hızlıca. Anche per il professore che ti dice O kadar çok detay var ki. Bazen anlamlandırdığımız, bazen anlamlandıramadığımız. Burayı da Pulcinella'yı çizmişler. Şu apartmanın eskiliğine bakın. Ve buraları yaşayan mahalleler. Yani buralarda birileri yaşıyor. Yine apartmanın köşesine kondurulmuş bir Meryem Ana köşesi. Buraları arabaların geçemeyeceği küçük sokakçıklar bir de. Bakın yine apartman sokağın üzerinde. Şimdi de Napoli Katedrali'ne geldik. Daha önce girmiştim ben buraya. 2018'de geldiğimizde yeğenim diyeyim, kuzenimin kızı, psikolog adayıydı o zaman ve arkadaşım Merve, ikisi de psikolog adayıydı. Şu anda psikologlar. Buraya şeye gelmişlerdi, Erasmus'a. Onlarla bir gün geçirmiştik burada ve o gün bu kiliseyi ziyaret etmiştik. Bu arada Derya ve Merve'ye de buradan selamlar olsun. Anılarını yad edelim.
burası ama tavanlar çok yüksek. Leonel diyor ki, şimdi şurada şeyin içerisinde, kabın içerisinde kemikler var. Bir Aziz'in kemikleri. Ve genelde Katolikler kiliselerine çok önem verdikleri için mesela en büyük kilise benim kilisem, en iyi kilise benim kilisem. İşte ne bileyim insanlar daha çok kendilerine çekmek için bu Azizlerin vesaire kemiklerini böyle alıyorlarmış. Ya satın alıyorlarmış ya da istiyorlarmış ailelerinden. Ona göre buralarda sergiliyorlarmış ki insanlar daha çok ziyaret etsin buraları diye. Şimdi küçük bir araştırma yaptı Lionel. Buradaki aziz kişi 200'lü yıllarda İsa'dan hemen sonra 2. yüzyıldan sonra yaşamış bir kişiye ait bu kemikler. Ben şunu anlamıyorum. Üstümüz kilise, alt kısım mezarlık. Aziz kişilerin mezarları burada, kemikleri burada. Kardinallerin mezarları burada. Ama duvarlarda çok ilginç detaylar var, şeytani figürler var, yani bunu ben anlamıyorum. Bakın, burada keçi bacak var. Keçi bacaklar üzerinde bir kadın figürü, göğüsleriyle her şeyiyle burada. Başında bir meyve tabağı taşıyor. Ve burada da kanatları. Acaba şeytanı mı simgeliyor? Şeytan da bir melek. Ama burada onun dışında bir sürü iblisvari yaratık var yani. Küçük olanları da var, büyük olanları da var. Yani ben bunları anlamaya çalışıyorum. Neden acaba bu figürleri buralara koyuyorlar? Yoksa yargıladığım için değil. Bunlar küçük iki melek. Ayaklarına bakın. Keçi ayağı gibi. Yukarı doğru gittikçe bakın figürler nasıl değişiyor, gelişiyor ve daha şeytani hale bürünüyor. Çıplaklık zaten her yerde cinsel organ görüyoruz. Burada bile her bir mezar kenarındaki detaylar çok farklı. Hele üst tavan bambaşka. Mezar 1500'lü yıllardan kalma. Yani Şapel'de o dönemde yapılmış diyebiliriz. Ve katedralden ayrılıyoruz. Küçük bir nostalji yapalım dedik. Bir pizzacı vardı burada, aile işletmesi. Hala açıkmış bu arada. Biz kapalı zannediyorduk. Evet, hala açık. Hemen katedralin arka sokağında. Böyle küçük bir meydanda
kalabalıktan biraz daha uzak oluyorsunuz. Yoksa sokak insan kalabalığı akıp gidiyor seller gibi. Burada daha rahat edilebilir yani. Kalabalık sokakların hemen yanındaki apartmanların böyle girişleri ve böyle sakinliği oluyor. Şaşırtıcı. Gördüğünüz gibi Napoli'de her yerde Maradona. Tamamen ilahlaştırılmış bir karakter. Kapısına kilit vurulmuş, pencereleri içeriden duvarlarla örülmüş eski bir kilise. Kazara rastladığımız bir kilise. Stella Maris Kilisesi. Zaten. Là, il marque 1646 pour ici. C'est le palais de Venise. Voilà, c'est Venise. Est-ce que tu pouvais imaginer une terrasse comme ça ici? C'est un paradis à deuxième étage. Ça me fait rappeler quoi, tu sais, ici, à Istanbul, là où on va? Ouais. Après ensemble.
Palazzo Venezia, Venedik Sarayı diye bir apartman. Yine her zaman olduğu gibi ortası böyle büyük bir boşluk, orta bahçe ve tamamen dikdörtgen bir biçimde gelen bir apartman. Sakin sakin bir şeyler içmek için gayet ideal. Piazza Gesù meydanındayız. Sofia Loren'in İtalyan usulü evlilik filmindeki meşhur sahnesinin çekildiği yer, apartman sahnesinin, teras, balkon sahnesinin, ama hangisi şu an emin olamıyorum. Şurada çiçekli bir yer var, bir teras var, orası olma ihtimali olabilir. Tam şu Piazza Gesù, İsa Meydanı ortasında çekim yaparken bir grup kız geldiler. Belli ki evleniyor kız. Hani şey olur ya, evlenmeden önce bir parti yapar genç kızlar, neyse işte evlilik öncesi parti, onun gibi bir şey zannedersen. Karşıdan zaten görmüştüm onların ellerinde bir manken gibi bir şey var, şişme erkek. Ondan sonra üzerinde böyle cinsiyetini belirleyici şeyler de çizmişler falan filan. Geldi ondan sonra acıma. Önce İtalyanca konuştu, tabi anlamadım, dedim İtalyanca bilmiyorum. Ondan sonra İngilizceye geçti. Dedi ki bu benim kocam. Dedi sizinle tanıştırmak istiyorum. O zaman memnun oldum. Kocası. Ne diyeyim? İlginç bir gelenek. T'es déjà là? Y'a aucune corde là? Ça c'est pas vrai ça? Français? Thank you. Okay, okay. Grazie. Can I look? La cronica di Napoli. La cronica di Napoli. Gazetesine çıkmış bulundum arkadaşlar. Sofia Loren bile burada vallahi. Vesaire, Maradona ve ben. Oh la la. Sihir gibiydi, anında aldı kız makineden. Bir günü daha bitirdik Napoli'de. Yarın son günümüz. Yarın tamamen kendime ayıracağım, hiçbir şekilde video çekmemeyi düşünüyorum.
dinlenmeyi düşünüyorum biraz. Pazartesi günü de artık uçağımız var. Almeno non è tanto Seyahatimiz İtalya'da bitmiş olsa da devam ediyoruz. Bir sonraki gideceğimiz noktada sürpriz olsun arkadaşlar. Napoli'den hepinize selamlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya değin. Hoşça kalın.